Hobby Home YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 25-26 numara kadife ipten bu bot yapımında çalışacağız. Botumuz bu şekilde, göstereyim. Şöyle dümdüz, böyle püskül, çok minik püskül detayları yaptım. Bu şekilde tabanımız. Lastik model olarak çalıştık bunu. Şimdi malzemelerimize geçelim isterseniz. Nasıl dursun? Böyle dursun. Malzemelerimiz, ben 25-26 numara Rasim Uyar marka tabanlı kullandım. Elimde Eva artı deri tabanlık vardı. Ben bunu kullandım. Tığ olarak tabanı tığlarken 2 numara 2 milimetre tığ kullanıyorum. Tabanı tığladıktan sonra üst kısma geçtiğimde de 3 milimetre tığ kullanıyorum. İp olarak da herhangi bir kadife ip olabilir. Ben bunu tercih ettim. Siz herhangi bir kadife ipi tercih edin. Benim bu elimdeki 100 gram 120 metre. Daha ince olanları da var. Sadece metrajına dikkat ederseniz tığlama konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Tığlamaya geçelim. Bakın bu 25-26 numara Rasim Uyar marka. Her markaya uymayabilir bu tığlama. Taban deliklerine bakarak siz onun için ayarlama yapabilirsiniz. Ben şöyle bir tutayım isterseniz. Tabanları deliklerini böyle ekran fotoğrafı olarak sayın. Ekran fotoğrafı alıp ona göre kendi tabanınıza göre ayarlarsınız. Şimdi ilmek çıkaralım. Tabanı tığlarken biraz sıkı tutabilirsiniz. Şimdi topuktan başlıyorum ben yine. 2 tane ilmek çıkaralım. En tepedekini arkadaşlar. 1 2 tane ilmek çıkardım. Onun yanına 3 tane ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 üçüncü deliğe buradan sonra 1 2 3 4 5 taneye ikişer ilmek çıkarıyorum arkadaşlar. 1 2 1 2 1 2 kaç tane delik oldu? 1 2 3 1 2 1 2 5 tane deliğe ikişer tane ilmek çıkardım. Buraya bir tane, yanına 2 tane, 1 2 yanına bir tane. Bundan sonra şurada 3 tane kalıncaya kadar 2 ilmek çıkarıyorum. 2 1 2 1 2 1 2 3 tane deliğe 3'er ilmek çıkaralım. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 buradan sonra 4 tane deliğe ikişer ilmek çıkarıyorum. 1 2 1 2 1 2 ve sonuncusu 1 2 4 tane deliğe de ikişer ilmek çıkardım arkadaşlar. Şimdi 1
bir tane 1, bir tane 2. Bu yanlar çok geniş olmasın diye böyle yapıyorum. Merak etmeyin, kasmayacak. 1. Ancak benim verdiğim sayılarla yaparsanız bu tabanlık numarası uygun olabilir arkadaşlar. Başka tabanla uymayabilir, söylüyorum. Aynı markaysa yapabilirsiniz. Evet, 1 2 1 2. Son kez bir tane 1 yapalım. Geri kalanları şuraya kadar, bir tane kalıncaya kadar 2 ilmek yapalım. 4 taneye yani. 1 2 1 2 1 2 1 2. Bu en baştaki, burada bir tane kaldı, onu 3 1 2 3. İlk ilmeğimiz, ilk deliğimize de bir tane daha yapalım. Toplam 3 olsun. Sonra kaydırma tekniğiyle birleştirelim. 1 2 zincir çekelim. Ben tığımı değiştiriyorum. Şimdi her bir ilmeğin üzerinden bir trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Herhangi farklı bir işlem yapmıyoruz. Trabzan yapıyoruz. Normal babetlerdeki gibi tek kanattan değil, şu şekilde sıradan gidelim arkadaşlar. Artırma veya eksiltme yapmadan en başa kadar gelelim. Orada tekrardan ikinci sırada ne yapacağımızı konuşuruz. Son ilmeği de yaptım. Kaydırma tekniğiyle birleştirelim. 2 zincir çekelim. Şimdi tığımın önüne ip aldım. İlk ilmeği önden, ilmeğin içerisinden alıyorum arkadaşlar. Lastik yapacağız zaten. Tığımın önüne ip aldım. İkinci ilmeği arkadan, ilmeklerin tepesinden alıyoruz. Bir ilmek önden, ama öndeki trabzanın içerisinden alınıyor. İkinci ilmek arkadan, ama trabzanların başından, tepesinden. Böyle bir ilmek önden, bir ilmek arkadan, bir ilmek önden, bir ilmek arkadan. Bu şekilde lastik modelimizi bir sıra yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar herhangi bir değişiklik yapmadan bu şekilde ilerletelim. İkinci sırada, daha doğrusu normalde 3. sıra, lastiğin ikinci sırasında görüşürüz. Önden kesmeye başlayacağım çünkü. Bu şekilde ilerleyin arkadaşlar. Öndekini bakın ilmeğin içerisinden, arkadakini ilmeğin tepesinden alıyorsunuz. Son ilmeğe de geldim. İkinci sıramızı gösterdiğim gibi lastikle tamamladım. 2 zincir çekiyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Öndeki ilmeğin yine içinden, arkadaki ilmeğin tepesinden, öndeki ilmeğin içerisinden, arkadaki ilmeğin tepesinden alarak ilerliyoruz. Buruna geldiğimde ben bu sırada kesmeye başlayacağım. Zaten minik ayaklara uygun olduğu için. Ayaklar çok daha tombikse belki bir sıra daha örebilirsiniz, ama ben gerek duymadım çünkü içi yeterince geniş. Bu şekilde buruna kadar ilerleyelim. Burundaki kesmeyi nasıl yaptığımı size göstereyim. Bakın, bir önden bir arkadan ilmek alarak
Evet, burundaki şu 3 taneye gelinceye kadar yapıyorum. Botu elinize alın arkadaşlar. Burundaki tam ortada kalan 3 deliği bulun. Lastiği bakın, tam burunda bu ortada, bir sağ bir sol. Ondan önceki arkadan ilmeği alıyorum. Bu 3 taneyi tığım üzerinden ip alarak birlikte alıyorum. 1 2 3. Bunlar tam burundaki ortadaki kalan ilmekler. Buradan eksiltmeye başlıyorum. Arkadan ilmek alarak yine bir önden bir arkadan ilmeğimi alarak devam edeceğim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar aynı lastik işlemini yapacağım. Bir sonraki sırada kesme bölümünde tekrardan devam edelim birlikte. Öndeki eksiltme yerine geldim arkadaşlar. 3. sıramızda da, yan lastiklerdeki 3. sırada. Bakın, eksilttiğimiz yer buraydı. Bir öncesi ve bir sonrasını alacağız. Yine eksiltirken her sırada eksiltme yapıyoruz ama öndekinden önce şu arkadaki ilmeği örüyoruz. Daha sonra tığımızın önüne ip alıyoruz. Bakın, ortadaki eksiltme ilmeği, onun bir önceki öndeki ilmek, ortadaki ilmek, bir sonraki ilmek, üçünü birlikte alıyoruz ve bir trabzan örüyoruz. Şimdi arkadan örerek yine devam ediyoruz. Bir arkadan, bir önden, bir arkadan, bir önden. Bu şekilde örmeye devam edelim arkadaşlar. Bakalım toplamda kaç sıra eksiltme öreceğiz. Eksiltmeleri hep aynı şekilde yapıyoruz. O yüzden her sırada göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Bakın, 1 2 3 4 5 6 7 tane bir eksiltme yapalım arkadaşlar. Şuraya kadar gelelim. Sonra beraber devam ederiz. Son sıradaki eksiltmeye geldim arkadaşlar. Tekrardan bir sayalım isterseniz. 7 tane eksiltme yapacağız demiştik. Tabi siz bu boğaz kısmı daha geniş dursun istiyorsanız bu bahsettiğim son sırayı yapmayabilirsiniz. Alt sırada kesebilirsiniz. Bakın, 1 2 3 4 5 6 eksiltme yapmıştık. Şu üçünü de yaparak 7. sıradaki eksiltmemizi tamamlayacağız. Eksiltmede ne yapıyorduk? En son arkadaki ilmeği ördüm. Tığımın önüne ip aldım. Bir, ortadaki eksiltme ilmeğimi, bir sonraki ilmeğin üçünü birlikte alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Elhamdülillah. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde botumuz tamam arkadaşlar. Şimdi birkaç sırada üstüne yapacağım. Dediğim gibi ben bunu yeterli gördüm açıkçası. Ayak gayet rahatlıkla sığabilir. Siz eğer dar bulursanız bir önceki sırada eksiltme işini tamamlayıp sonra hiç eksiltme falan yapmadan ilerletebilirsiniz. İki sırada arkadaşlar herhangi bir eksiltme yapmadan ilerleyelim. Bakın, eksiltme yerine geldik. Eksiltme yapmıyoruz. Orada normal bir arkadan bir önden lastik. İki sırada bu şekilde örmem benim için yeterli geldi. Siz isterseniz daha uzun tutabilirsiniz. Bu bir sıra. Bir sıra daha öreceğim. Ondan sonra bir sıra daha ördükten sonra püskül detayına geçeceğiz arkadaşlar. Bir sıra daha örelim. Ben size püsküllerin yapımını göstereyim. Püsküllerde görüşelim. Bu şekilde eksiltmelerden sonra da 2 sıra örerek botumu tamamladım arkadaşlar. Böyle bakın, alt kısmına da bakın, şu yandan da bakın, herhangi bir toplanma yok.
Şimdi şöyle tersten tutarak ben püsküllerini yapmak istiyorum. Bir zincir çekerek yukarı çıktım. Ben yine 2 milimetre tığımı aldım elime. Şimdi şöyle istediğim uzunluğa kadar ipi tutuyorum. Şu şekilde örüyorum arkadaşlar. Bir tane boş örüyorum. Bir tane böyle bakın. Bir tane boş ördüm. Geçiriyorum öyle elimi. Bakın şöyle. İstediğim uzunlukta tutuyorum ipi. Böyle ördüm. Bir tane boş ördüm. Sık iğne yaparak ilerliyorum. Bir tane püskül yaparak ördüm. Bir tane boş ördüm. Bir tane püskül yaparak ördüm. Bir tane boş örüyorum. Bir tane. Dediğim gibi siz dilediğiniz uzunlukta yapın. Bir tane boş ördüm. Bir tane püskül yaparak ördüm. Bir tane boş ördüm. Bir tane püskül yaparak ördüm. Bir boş. Bir dolu. Bir boş. Bir dolu. Bakın böyle. Bir boş. Bir dolu. Bir boş. Bir dolu. Bir boş. Bir dolu. Bir boş. Bir dolu. Bir boş. Püskülleri tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. İpi de kırdım. İpi şimdi içinde kaybedelim. Botumuz bu kadar. Siz dilerseniz daha uzun yapabilirsiniz. Ne kadar ip gittiğini söyleyecek olursam tam bir yumak ip gitti arkadaşlar. Sadece şu kadarcık ip arttı. Bu kadarcık ip arttı bir yumaktan. Ona göre daha büyük ayaklar için yapacaksanız ipinizi falan ona göre ayarlayın. Eksik ipiniz olmasın. Beğeni yapmayı, beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Abone değilseniz eğer de abone olmanızı rica ediyorum. Yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Buyurun. Bu şekilde.